Stalin, Sovyetleri 1922'den 1952'ye kadar yaklaşık 30 yıl yönetti. Stalin döneminde 20 milyona yakın insan tutuklandı. Sovyetler dünyanın en büyük hapishanesi olarak anılırdı. 800 bin ila 1,2 milyon arası idam gerçekleşti. Destalinizasyon, Stalin'den arındırma anlamına gelir. 1953'te Stalin'in ölümünden sonra destalinizasyon ile Stalin döneminin baskıcı ve keyfi yasaları kaldırıldı. Keyfi tutuklama, orantısız ceza ve idamlara son verildi. Siyasi tutukluların çoğu serbest bırakıldı ve itibarları iade edildi. Muhaliflerin gönderildiği ölüm kampları olarak anılan Gulag adlı çalışma kampları kapatıldı. Stalin'in izleri posterlerinden heykellerine, kanunlarından politik uygulamalarına kadar Sovyetlerden birer birer silindi. Вы ушли от нас. Stalin'in ölümü ve değişim süreci. 5 Mart 1953'te Joseph Stalin, Moskova'daki Kuntesevo Daşyası'nda hayatını kaybettiğinde Sovyetler Birliği büyük bir dönüm noktasına geldi. Onun ölümünden sonra iktidar mücadelesi kısa bir süreliğine kolektif liderlik olarak sürdü. Ancak hemen ardından Nikita Khrushchev öne çıkarak Sovyet Komünist Partisi'nin birinci sekreteri oldu. Khrushchev'in liderliğinde başlayan destalinizasyon süreci sadece siyasi bir değişim değil, aynı zamanda psikolojik ve kültürel bir kopuştu. Çünkü Stalin 30 yıllık iktidarında yüz binlerce insanı infaz ettirmiş, milyonlarcasını Sibirya'daki Gulag kamplarına göndermişti. Özellikle 1936-1938 arasındaki büyük temizlik döneminde Sovyet halkı paranoya düzeyinde bir baskı rejimiyle karşı karşıya kalmıştı. Khrushchev 1956 yılında Komünist Parti'nin 20. Kongresinde yaptığı gizli konuşmada Stalin'in kişilik kültünü ve yönetimini açıkça eleştirdi. Bu konuşma Sovyet tarihinin en sarsıcı itiraflarından biriydi. Heykeller yıkıldı, portreler indirildi. Stalin'in ismi okullardan ve şehirlerden silinmeye başladı. Hatta adı verilen şehirler, örneğin Stalingrad, yeniden isimlendirildi. Bu süreç sadece estetik bir silinme değil, bir sistem değişikliğiydi. Hukuk, kültür, sanat ve politika alanında Stalin'in izleri planlı bir şekilde temizlenmeye başlandı. Bölüm 2. Sovyetlerde yargı sistemi ve kanunlar. Ceza kanununda değişiklikler. Sovyet Ceza Kanunu'nun 58. maddesi karşı devrimci faaliyet başlığı adı altında geniş ve muğlak suçlamalar içeriyordu. Yönetimi veya Stalin'e eleştiri manası çıkarılan bir şaka, yurt dışında bir akrabanızın olması, yabancı dil bilmek bile suçlanmanıza sebep olabilirdi. Sadece eylem değil, niyet okuyarak dahi insanlar tutuklanıyordu. 1926'da kabul edilen bu madde, karşı devrimci faaliyet başlığı altında tam 14 farklı suçu tanımlıyordu. Bu tanımlar öylesine geniş ve muğlaktı ki hemen herkes potansiyel bir suçlu haline gelebiliyordu. Siyasi tutukluların rehabilitasyonu. 1953'ten sonra kurulan özel komisyonlar Stalin döneminde haksız yere hapsedilenlerin dosyalarını tekrar inceledi. Milyonlarca insanın ismi temize çıkarıldı. Bu sürece rehabilitasyon adı verildi. 1956 ve 1961 arasında yaklaşık 700 bin kişinin hükmü iptal edildi. Aralarında bilim adamları, yazarlar ve sıradan vatandaşlar da vardı. Parti ve devlet yapısında reformlar. Khrushchev, Stalin'in her şeyi tek elden yöneten otoriter yapısına karşılık daha kolektif bir yönetim anlayışını benimsedi. Bakanlıkların yetkileri sınırlandırıldı, yerel yönetime daha fazla söz hakkı tanındı. Parti içindeki muhaliflere daha fazla tolerans gösterilmeye çalışıldı. Gulag sisteminde reformlar. Stalin döneminde zirveye çıkan Gulag sistemi Khrushchev döneminde küçültüldü. 1953'te Gulag kamplarında yaklaşık 2,5 milyon insan varken bu sayı hızla 500 binin altına düşürüldü. Gulag kamplarının büyük bir kısmı kapatıldı, kalanlar ise düşük güvenlikli cezaevlerine dönüştürüldü. Ayrıca Stalin dönemindeki pek çok korku ve baskı yaratmaya yönelik uygulamaya son verildi. Örneğin kota sistemi, yerel yöneticilere belirli sayıda insanın tutuklanmasını emrediyordu. Kimin suçlu olduğundan bağımsız olarak her şehir veya bölge belli bir temizlik kotasına ulaşmak zorundaydı. Bu sistem masum insanların bile sırf sayıyı doldurmak için infaz edilmesine neden oluyordu. Bölüm 3. Gulag çalışma kampları.
Gulag kampları 1930'larda Sovyetler Birliği'nin başta Sibirya olmak üzere kuzey bölgelerinde kuruldu. Başlangıçta ekonomik kalkınma amacı güdülse de zamanla Stalin'in muhalifleri susturma amacına dönüştü. Kamplar özellikle Sibirya, Kazakistan ve Uzak Doğu'da yoğunlaştı. Magadan, Konya, Vorkuta gibi yerler adeta ölüm bölgeleri haline geldi. Gulag'a gönderilmek için ciddi suçlar işlemeye gerek yoktu. Şaka yapan bir memurdan yabancı radyo dinleyen bir öğrenciye kadar milyonlarca kişi halk düşmanı damgasıyla bu ölüm kamplarına gönderildi. Burada mahkumlar aşırı soğukta günde 12-14 saatlik ağır işlerde çalıştırılıyor, yeterli gıda, sağlık hizmeti veya dinlenme süresi verilmiyordu. Tahminlere göre 1930-1955 yılları arasında Gulag kamplarında toplam 18 milyon kişi tutsak edildi. Bunlardan yaklaşık 1,6 milyonu çeşitli nedenlerle hayatını kaybetti. Ayrıca bu kamplara gönderilip akıbeti belirsiz olan çok sayıda insan oldu. Gulag çalışma kampları ağır çalıştırma ve yetersiz beslenmenin yanı sıra psikolojik işkence yöntemleri ve infazları ile de ünlüdür. Bu yöntemlerden bazıları şunlardı: mezar kazdırma ve bekletme. Mahkumlara kendi mezarları kazdırılıp bu mezar başında bazen saatlerce, bazen günlerce bekletmek yaygın bir uygulamaydı. Bu, kişinin ölüm korkusunu doruğa çıkararak iradesini kırmayı amaçlıyordu. Yalancı infazlar. Mahkumlara infaz edilecekleri söylenir, gözleri bağlanır, mezarlığa götürülür ve silah sesiyle korkutulurdu. Bu yöntem özellikle siyasi suçlular üzerinde kullanılırdı. Bu, sürekli ölüm korkusuyla yaşatılarak psikolojik çöküş hedeflenen bir ceza yöntemiydi. Uykusuz bırakma. Özellikle itiraf almak için kullanılan bu yöntemde mahkumlar günlerce uykusuz bırakılırdı. Uyku yoksunluğu zihinsel dengenin bozulmasına neden olurdu. Karzer adlı tecrit hücreleri. Mahkumlar ışıksız ve havasız hücrelerde günlerce, haftalarca tek başlarına bırakılırdı. Bu süreçte sadece su ve nadiren ekmek verilirdi. Pek çok mahkum bu hücrelerde öldü veya travma gibi yaygın psikolojik sonuçlar doğuran rahatsızlıklar yaşadı. Bölüm 4. Stalin'e atfedilen suçlar ve sonrası. Stalin dönemine atfedilen en büyük suçlardan biri 1932-1933 Ukrayna kıtlığıdır. Holodomor adı verilen bu kıtlıkta yaklaşık 3 ila 5 milyon insanın açlıktan öldüğü tahmin ediliyor. Stalin'in zorlama kolektivizasyon politikası tarım üretimini çökerterek bu krizi doğurdu. 1937-1938 yılları arasındaki büyük temizlik sürecinde ise yüz binlerce Sovyet vatandaşı idam edildi. Sadece 1937'de yaklaşık 700 bin kişi infaz edildi. Özellikle Lubyanka ve Butovo gibi Moskova'daki infaz merkezlerinde bu dönemde ülkenin aydınları, sanatçıları, akademisyenleri, subayları, bürokratları başta olmak üzere Stalin rejiminin risk gördüğü insanlar idam edildi. Stalin sonrası Sovyet iç politikası görece yumuşamaya yöneldi. Siyasi baskılar azaldı. Bilim ve kültür alanında daha özgürlükçü bir atmosfer doğdu. Sovyetlerin ana sistemi baskı ile kontrolü devam ettiriyordu ama Stalin dönemi kadar acımasız bir ceza sistemi ve korku iklimi yoktu. Dış politikada ise Kruşçev barış içinde bir arada yaşama ilkesini savunarak Batı ile doğrudan çatışma yerine ideolojik rekabeti tercih etti. Destalinizasyon süreci Sovyetlerin en uzun süre iktidarda kalan kanlı lideriyle hesaplaşma çabasıydı. Bu süreçteki amaç sosyalizm ve değerleriyle ilgili değildir. Örneğin Sovyetlerin kurucusu Lenin heykelleri ve büstleri oldukça yaygın bir şekilde varlığını hala sürdürüyor.